Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık, çok şirin patili motif modelini çalışacağız. Arkadaşlar ben şöyle iki farklı renkle uyguladım. İnanılmaz güzel oldu. Sizler de istediğiniz renklerle örebilirsiniz. Şöyle hemen tersini de göstermek istiyorum. Tersinde hiç ip kalıntısı yok ve gerçekten çok güzel oldu. Hemen iplerimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben Himalaya'nın bebe ipini kullandım. Sizler istediğiniz tür iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Koton iplerle de çok rahatlıkla örebilirsiniz. Kullandığım tığ numarası ise 3 milimlik tığ ile ördüm. Hemen size şöyle ebatlarını söylemek istersek hemen ölçülerini veriyorum. 11 santim arkadaşlar. 11 santim, eni 11 santim, boyu gördüğünüz gibi. Bunlar kullanacağınız ipe ve kullanacağınız tığa göre bu ebatlar değişebilir. 11 santim ama sizler çok sıkı olur, eliniz daha küçük olur. Bol yaparsınız daha büyük olur. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi size göstereceğim ip yine aynı markanın ipi, fakat siyah iple biraz zor olacağı için şöyle mavi ve kremle göstermek istiyorum. İsterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Öncelikle zincirle başlıyorum. Modelimizi 25 zincir üzerine kuruyoruz. Ben 25 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane zincirimi çektim. En son çektiğim zincirden tırnağımla tutuyorum. Artı bir zincir çekiyorum. Ve tırnağımla tuttum. Zincire battım ve sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar ben bu modeli sık iğne ile yaptım. Motif olduğu için biraz şık görünsün istedim. Normalde tekli trabzanla yapılıyor. Eğer sizler daha büyük motifler elde etmek isterseniz tekli trabzan olarak yapabilirsiniz. Tekli trabzan neydi? Tığın başında oluyorduk. Zincire battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bu şekilde tekli trabzanda yapabilirsiniz. Daha büyük motifler elde etmek isterseniz. Ben sıra boyunca bu şekilde devam edeceğim. Son zincire de aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum. Ve saydığımda toplamda 25 tane sık iğnem olması gerekiyor. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen dibinden başlayarak sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Bu şekilde 3 sıra sık iğne sıram var. Eni 25 ve boyu 25 sıra olması için bu şekilde 3 alta 3 üste düz bir sık iğne sırası geçmemiz gerekiyor. Ben şu anda 2. sıradayım. 3. sırayı da aynı şekilde örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, 3. sık iğne sıramdayım. Ve son sık iğnemi yapıyorum ve toplamda 3 sıra sık iğne yapmış oluyorum. Şimdi bir zincir çektim. Burada hemen modelimin başlangıcını yapacağız bu sırada. Şimdi öncelikle dibine batıyorum ve sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. sık iğneyi, ilmeği alıyorum, kapatmıyorum ve krem ipimi alıyorum. Şöyle arkadan uzatıyorum, içinden geçirdim, ipimi sıkılaştırdım ve şöyle arkada mavi ipimi yürütüyorum. Bakın, hemen yanındakine batıyorum. Şöyle ipimi sıkıştırdım. Evet, 1 2 3 4.'yü kapatmıyorum. Şöyle değiştiriyorum, ipimi mavi ile kapatıyorum. İpimi sıkıştırdım, arkada kremi yürütüyorum.
1 2 üçüncü maviyi kapatmadım. Kremle kapattım. Arkada muhakkak diğer ipi yürütüyorum. 1 2 3 ve dördüncü de ipimi değiştiriyorum ve mavi ile kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Başlangıç 7 tane mavi, 4 tane krem, 3 tane mavi, 4 tane krem ve 7 tane mavi ile bitireceğim. Artık burada ipimi bırakıyorum, krem ipimi ve 7 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve şöyle 7. Hemen bu sırayı şöyle göstermek istiyorum. Şablonu videonun sonuna koyacağım. Ekran kaydı alabilirsiniz ve oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ilk sıramızı tamamladık. Mavi ile yine dönüşüm yapıyorum. Bakın en büyük özelliği kremi daha fazla yürütmeden burada bırakıyorum. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Şimdi burada hemen tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve burada maviyi 6'ya indiriyorum. 6. da kremle kapatıyorum. Bakın hemen öne indirdim çünkü bu bölüm ters bölüm. Az önce arkada bırakıyordum ipleri, şimdi önde bırakıyorum ve krem renge geçtim ve krem rengimizle şöyle hemen iplerimi de göstereyim. Krem rengimle 13 tane olacak. Şöyle bakın. Hemen bir maviyi de yürütüyorum. 2 3 4 5 6 7 çok belli olmasın diye bakın bunu önden alarak saklıyorum. 8 9 10 11 12 ve bakın 13.'yü şöyle maviye yapmış oluyorum. 13.'yü ilmek aldım. Bakın kremi şöyle öne getirdim. Mavi ile aldım. Zaten bu iplerin dizilişi nereye konulacak o şekilde bunlar önemli. Yoksa sıralamayı saya saya yapabilirsiniz. Önemli olan ip artığı kalmadan yapabilmek. Ve burada yine benim mavim 6 tane olacak. Bakın kremi burada bıraktım. Ve 1 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir çektim. Orayı çevirdim. Hemen burada 5'e düşürüyorum maviyi. 1 2 3 4 ve 5. 5.'yi kapatmadım. Krem rengi aldım. Kremle kapatıyorum. Çok sıkıştırmıyorum. Yoksa modelimiz büzülür. Ve burada 15 tane kremle sık iğne yapacağım. Tek tek batarak. 1 2 3 bu şekilde 15 taneyi
yapıp hemen dönüyorum. Çok video uzamasın. Evet, 15. kremdeyim ve mavi ile kapatıyorum. Krem ipimi bıraktım. Ve yine burada 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 tane kenarlarda mavi, ortada 15. İlk sıradayız. Bu sıradan toplamda 4 sıra yapacağız. Kenarlarda 5, mavi, ortada 15, krem, toplamda 4 sıra olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. de şöyle öne alıyorum. Bakın. Hemen değiştiriyorum ipimi ve burada 15 tane beyazla yapıyorum. Şöyle maviyi de yürütelim, tabii ki unutmayalım. Evet, şu anda ikinci sıraya geçtik. Toplamda 4 sıra olacak arkadaşlar. Kenarlarda mavi 5 tane, ortada 15 tane krem şeklinde 4 sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, toplamda 4 sıramı bitirdim. Yani 5 tane mavi, 15 tane krem ve 5 tane mavi şeklinde 4 sıra ördüm toplamda. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum ve yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve maviyi 6'ya çıkarıyorum. 6.'yı şöyle arkada bırakıyorum. Maviyi ve kremle kapatıyorum. Şimdi arkada maviyi yürüteceğim ve toplamda 13 tane kremle sık iğne öreceğim. 2, 3, 4, 5, bu şekilde 13 tane örüp dönüyorum. Evet, 13.'yü kapatmıyorum ve mavi ile kapattım. Yine burada 6 tane sık iğne yapıyorum mavi ile. Kremi bıraktım, bakın yürütmüyorum. Bu şekilde 6 tane sık iğnemi yapıp dönüyorum. Evet, sıramı bitirdim. Bir zincir çektim, modeli çevirdim. Hemen şöyle dibinden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu sefer 7'ye çıkarıyorum. 7.'yi kremle kapatıyorum. Ve altta yine maviyi yürüterek 11 tane kremle sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, bu şekilde 11 tane kremle sık iğne yapıp dönüyorum. Evet, şöyle 11 tane sık iğnemi yaptım ve şöyle kremi bırakalım, mavi ile kapattım. Şimdi burada hemen buraları da kremle devam edeceğimiz için birazcık 4 tane kalana kadar kremi yürütüyorum. Şöyle 1, 2, ip kalıntısı olmaması için yapıyorum bunu. Şöyle yeterli. Hemen kremi bıraktım ve tek başına 4 taneyi örüyorum. Evet. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Artık patilerimizin şöyle parmak kısımlarına başlıyoruz. Şimdi burada bir zincirimi çektim, hemen dibine batıyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4.'yü kapatmıyorum. 4.'yü kremle kapatıyorum.
Şöyle yine altta yürütüyorum ve sıkıştırıyorum. Hemen yanındakine battım. İlmek aldım. Fakat bu ilmeği kapatmadım. Bunu mavi ile kapatıyorum. Yani bir tane kremle buraya sık iğne yapmış oldum. Bakın. Daha sonra burada 2 tane krem mavi ile yapıyorum. 1 ve 2. İkinciyi kremle kapatıyorum. Şöyle biraz sıkıştırıyorum ve burada yine arkadan yürüterek devam ediyorum. Yine burada kremim 11 tane olacak. Yine 11 tane krem sık iğnemi yapıp dönüyorum. 11.'yi mavi ile kapattım. Burada yine buradaki yaptıklarımızı yapıyoruz. 2 tane mavi. İkinciyi kremle kapatıyorum. Bir tane krem. Ama bunu kapatmıyorum ve mavi ile kapatıyorum. Kremi burada bırakıyorum. Daha sonra yine bakın 4 tane. 1 2 3 ve 4. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Sizin elinizdeki de şu şekilde ise tamamdır. Şimdi bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Maviyi 3'e indiriyorum. Dibine battım. 1 2 üçüncü de kremle kapatıyorum. Çok sıkıştırmayalım ve maviyi yine yürüteceğim. Ve bakın şöyle 3 tane yapıyorum. Yani bir tane trabzanın bir yanına, bir ortasına, bir diğer yanına toplamda 3 tane krem yapıyorum. Şöyle şuradan da bakıyorum tam gireceğim yeri. Biraz elimi sıkıştırdım. Gene tığ girmekte zorlanıyor. Evet, 1. Hemen şöyle yanındakine batıyorum. 2. Hemen yanındakine batıyorum. Üçüncüyü şöyle kremi öne aldım. Mavi ile kapatıyorum. Ve burada yine 2 tane mavim olacak. 1 ve 2. Şöyle göstermek istiyorum. Pardon, 2'yi bazen ben de şaşırabiliyorum. Şöyle içten yürütecektik, yürütmeyi unuttuk. Evet. 2 tane. Evet. Yine maviyi öne aldım. Ve kremle kapattım. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şimdi burada 9 tane sık iğnem olacak krem. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'uncuyu mavi ile kapatıyorum. Yine alttan yürüterek burada 2 tane mavi. 1 ikinci maviyi kremle kapatıyorum. Şöyle bakın öne aldım. Biraz sıkıştıralım. Ve yine burada kremle 1 2 hemen yanındaki üçüncüyü mavi ile kapatıyorum. Kremi bıraktım. Bakın 1 2 ve
Şöyle 3. Modeli çevirdim. Yavaş yavaş ortaya çıkacak arkadaşlar. Evet, şimdi burada bir zincirimi çekiyorum. 2 taneyi düşürüyorum. Maviyi, bir, ikinciyi şöyle arkada bırakıyorum. Kremle kapattım. Bakın buradaki 3 kremi 5'e çıkarıyorum. Hemen önümdekine battım. 1 2 3 4 ve 5. Beşinciyi kapatmadım. Mavi ile kapatıyorum. 2 tane mavi ile bir, ikinciye battım. Kremle kapattım. Şöyle şurayı göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde oluyor. Ve toplamda 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7.'yi mavi ile kapattım. 2 tane mavi, ikinciyi kremle kapatıyorum. 5 tane krem. 1 2 3 4 ve 5.'yi mavi ile kapatıyorum ve krem ipimi bıraktım. 2 tane sık iğne. 1 ve 2. Şöyle göstermek istiyorum. Model gördüğünüz gibi çıkıyor. Şimdi bu sıradan sonra artık diğer 2 parmağa geçeceğiz. Burada yine 2 tane mavi ile ikinciyi kremle kapatıyorum. Ve burada yine burada 5 tane kremle yapıyorum. 1 2 3 4 5.'yi mavi ile kapattım. Kremi yine yürütüyorum. Bakın diğer krem rengine gelene kadar, şu 5 tane kreme gelene kadar mavi ile örüyoruz. Şöyle tek tek batıyorum ve oraya gelene kadar mavi ile örüyorum. Evet, toplamda 11 tane mavi ile ördüm. 11.'yi kapatmadım. Kreme geçiyorum. Kremle kapattım. Maviyi tekrar altta yürüteceğim ve 5 tane kremle örüyorum. 1 2 3 4 ve 5.'yi tabii ki mavi ile kapatıyorum ve son olarak 2 tane mavi. Modelimi çevirdim. Şimdi yine bir zincir çektim. Dibine batarak 2 tane sık iğnemi yapıyorum. İkinciyi kremle kapattım. Ve burada 5 tane sık iğnemi şöyle arkada maviyi de yürütüyorum. 4'e indiriyorum. 1 2 3 4'üncü de mavi ile kapatıyorum. Mavi ile 3 tane. 1 2
Üçüncüyü kremle kapattım. Ve kremle burada 2 tane. Bir. İkinciyi mavi ile kapatıyorum. Ve mavi ile 3 tane. 1 2 üçüncüyü kremle kapattım. 2 tane krem. 1 ve ikinciyi mavi ile, bazen şaşırıyorum. Ve yine burada şöyle hemen 3 tane mavi. 1 2 üçüncüyü kremle kapattım. Ve burada yine 4 tane krem. 1 2 3 ve 4. Dördüncüyü mavi ile kapattım. Kremi yürütmeyi bıraktım. 2 tane sonda sık iğnem var. Şöyle her sırada bir göstermek istiyorum size. Şöyle gördüğünüz gibi, eminim sizlerinki daha da güzel olacak bundan. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Burada yine 2 tane sık iğne. İkinciyi kremle kapatalım. Şöyle, evet. Yine burada 4 tane krem yapıyorum. 1 2 3 ve dördüncüyü mavi ile. Şimdi burada mavi 3 taneydi, 2'ye düşürüyorum. Yine altta yürüteceğim. 1 mavi, ikinci mavi de kremle kapatıyorum. Şöyle ipimi sıkıştırayım. Bakın şurada 2 tane sık iğne yaptık kremle. Bu 2 sık iğneyi 4 taneye çıkarıyorum. Hemen yanındakine battım. 1 2 3 krem ve dördüncü krem sık iğnemde şöyle tam batayım. Hemen ipimi değiştiriyorum. Burada bir tane mavi. Bir tane maviyi kapatmadım. Hemen kreme geçtim. Bakın tam ortada sadece bir tane mavi yaptım. Yine 4 tane krem. 1 2 3 dördüncüyü mavi ile kapatıyorum. Ve şöyle 2 tane mavi, şöyle kremle kapatıyorum. Bir, 2 3 4 krem öne aldım. Mavi ile son olarak 2 tane mavi sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çektim, çevirdim. Şimdi bu bölümde yine sık iğne ile başlıyorum. 1 2 tane sık iğnemi yaptım. Evet, şöyle ikincisini kremle yapacağım.
Bazen ben de şaşırıyorum ve diğer motiflere bakıyorum. O yüzden durdurma gereği görüyorum. Burada 4 taneydi. 3'e indiriyorum kremi. 2 ve üçüncüyü mavi ile kapatıyorum. Bakın 3'e indik. Şimdi arada yine 2 tane mavi, ikinciyi kremle kapatacağım. Ve burada 4 tane şu kremi 5 taneye çıkaracağım. Hemen şöyle yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5. mavi ile kapattım. Ve hemen ortaya batıyorum. Bir tane mavi ile yaptım ama kapatmadım. Kremle kapatıyorum. Sıkıştırdım ve yine burada 1 2 3 4 ve 5. 5. mavi ile kapandı. 2 tane mavi. 1 2 ikinciyi kremle kapattım ve burada 1 2 maviyi de yürütelim. Şöyle çok pardon. Evet. 3 tane. 1 2 ve ne kadar sıkı yapmışım. Şu mavinin üstüne geçmek istiyorum. Evet. 3 ve maviye geçtim. Son tabii ki 2. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel oluyor. Genelde bu modeli şöyle parça parça iplerle yapılıyor arkadaşlar. Ama arkada çok ip kalıntısı oluyor ve gerçekten hoş durmuyor. Şöyle bizim yaptığımıza bakar mısınız? Hiç ip kalıntısı yok. O yüzden ister parça parça da yapabilirsiniz. Alttan yürütmek istemiyorsanız. Bu şekilde benim gibi de yapabilirsiniz. Evet. Evet, devam ediyorum. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen dibine batırıyorum. 1 2 ve maviyi 3'e çıkarıyorum. 3'te ipimi aldım ve değiştiriyorum. Yani maviyi 3 taneyi çıkardım. Ve buradaki kremi de 2'ye düşürdüm. 1 şöyle iplerimi sıkıştırıyorum. 2 de ipimi değiştiriyorum. Mavi ile kapattım. Ve yine burada 2 tane mavi, ikinciyi kremle kapatıyorum. Ve burada yine 5 tane kremle 1 2 3 4 5.'yi kremle kapatıyorum ve ortada yine bir tane mavi ile sık iğne yapacağım. Bir tane maviyi aldım ama kapatmadım ve kremle kapatıyorum. Şöyle sıkıştıralım ve yine 5 tane kremle 1 2 3
4, 5. de rengimi değiştiriyorum. 2 tane mavi ile 1, ikinci de rengimi değiştiriyorum. Kreme geçtim ve kremle 2 tane. 1, ikinciyi değiştirdim ipimi ve 3 tane mavi ile bir zincir çektim, modeli çevirdim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Buradaki parmaklarımız bitti. Şimdi şuraları tamamlayacağız. O yüzden artık burada şöyle mavi ile şuraya gelene kadar devam edeceğim. 1, 2, 3, kreme geldim. Kremi aldım. Altta yürütmeye devam ediyorum. 4 oldu sanırım. Bu şekilde diğer krem tarafa gelene kadar devam edelim. Evet. Bakın tam şuraya geldim. İpimi değiştiriyorum. Bir, 2, 3, 4, 5. İp değiştir ve bir tane mavi ile kremle kapatıyorum ve yine 5 tane kremle 1, 2, 3, 4 ve 5. Mavi ile değiştirdim. Kremi bıraktım. Şimdi sıra sonuna kadar mavi ile devam edip dönüyorum. Evet. Toplamda 7 tane mavi kenarlarda. Onu da belirtmek istiyorum. Evet. Şimdi burada bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Yine 7 tane sık iğnemi yapıyorum. Mavi ile kreme geçtim. Yine burada 5 tane krem. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beşinciyi mavi ile kapatıyorum. Ve burada bir tane yine mavi ile sık iğne yapıyorum. Ve bu sık iğneyi kremle kapatıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle bakın, yine 5 tane krem, 7 tane mavi ile bitirelim arkadaşlar. 7 tane mavi ile sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Çevirdim. Şöyle de göstermek istiyorum size. Gayet güzel ilerliyoruz. Evet. Şimdi burada yine 7 tane mavi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kremle aldım. Kapattım. Şimdi buradaki 5 tane kremi 4'e indiriyorum. 1, 2, 3 ve dördüncüyü mavi ile kapatıyorum. Bu ortada, şu ortadaki tek mavi trabzanı 3'e çıkarıyorum. 1, 2, üçüncü de değiştirdim.
ve 4 tane krem. 1 2 3 dördüncü de mavi ile kapatıyorum ve mavi ile toplamda 7 tane sık iğne yapıp dönüyorum. Şöyle de göstereyim. Bakın ortadakini 3'e çıkardık. 7 tane mavi ile sık iğnemi getirdim. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Ve dibine batarak başlıyorum. Toplamda 8 tane sık iğne yapacağım mavi ile. 3 4 5 6 7 ve şöyle 8. Hemen maviyi öne aldım. Kremle kapatıyorum. Şöyle biraz sıkıştırayım. Evet. Gördüğünüz gibi kremi 3'e indiriyorum. 1 2 üçüncüyü mavi ile kapattım. Ve hemen ortada yine 3 tane mavim vardı. 3 tane mavi yapıyorum. 1 2 hemen yanındakine battım. 3 öne aldım. Ve burada yine şöyle maviyi yürütelim. 3 tane krem. 1 2 ve üçüncüyü mavi ile kapattım ve burada krem ipimi bırakıyorum. Toplamda 8 tane mavi ile devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet. Buraya kadar bence gayet iyi geldik ve krem rengiyle işimizi bitirdik. Evet, şöyle krem rengi uzunca kesiyorum. Ve ilk başlangıçta 3 sıra düz örmüştük ve üstte de 3 sıra düz öreceğim. İlk sırama başlıyorum. Dibinden batarak toplamda 25 tane sık iğnem olması gerekiyor. Saymanızda yarar var. Eksik olmasın çünkü motiflerinizi birleştirdiğinizde denk gelmeyecektir. O yüzden saymak burada çok önemli. Evet, bu şekilde toplamda 3 sıra mavi ile düz örüp git gel yaparak devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 3 sıra sık iğne sıramı ördüm. Şimdi kenar sık iğnelerimizi yapacağız. Şöyle onlara başlamadan önce şöyle bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi burada bakın bitirdim. Bir zincir çektim. Ve şöyle enlemesine bakın, zaten nereye batacağımız belli. Burada da sayıyoruz. 25 tane sık iğnemiz olması lazım. Yoksa birleştirdiğimizde denk gelmeyecektir. Bu şekilde bakın, batacağımız yerler şuralar. Gördüğünüz gibi şöyle net miyiz? Evet, bakın. Şöyle bata sık iğnelerimi yapıyorum. Saydığınızda buranın sonunda 25 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Evet, diğer uca kadar devam edeceğim. Bakın şu şekilde köşeye geldiğimde bir zincir çekiyorum. Burada zaten belli, her bir sık iğne tepesine birer tane, tüm etrafını sık iğne ile çevirip dönüyorum arkadaşlar ben. Bakın şu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, ben tüm çerçevemi bitirdim. İlk yaptığım zincire şöyle batırıyorum. İnanılmaz sıkı yapmışım. Sizler bu kadar sıkı yapmayın. Evet, şöyle kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şöyle motifimi göstermek istiyorum. Muhteşem oldu.
Hemen ip saklamaya gelince zaten bakın çok fazla bir ipimiz olmuyor gördüğünüz gibi. Hemen bu ipleri aynı renklerin altına saklıyorum. Burada bir düğüm de atabilirsiniz. İçiniz rahat etmezse. Şöyle saklıyorum ve kesinlikle ip kalıntısı olmuyor. Eğer hırka falan yapacaksanız biliyorsunuz ki ip kalıntısı olursa hırkanın tersi çok hoş görünmeyecektir. O yüzden ip kalıntılı modelleri çok sevmiyorum. Ve bunu da bu şekilde denedim. Çok da güzel oldu bence. Az önce dediğim gibi çoğu modelde hep şeyden yapıyorlar. Ayrı ayrı iplerle yapılıyor. Böyle alttan yürütülmüyor ama ben o şekilde pek sevmedim. Çünkü ip saklaması biraz öyle zor olacak gibi. Evet. Bakın bunu da hemen rahatlıkla saklıyorum. Gördüğünüz gibi bakın bu da tersimiz gayet düzgün. Ve hemen şurayı da saklamak istiyorum. Ve hemen birleştirmesine gelince gördüğünüz gibi sık iğne ile birleştirdik. Bitirdik. Arkadaşlar sık iğne ile veya trabzanla biten tüm modellerde olduğu gibi bu da aynı şekilde birleştiriliyor. İster dikerek birleştirebilirsiniz, ister kaydırma yöntemiyle, isterseniz sık iğneyi örerken de birleştirebilirsiniz. Çoğu motifimde zaten var örerken birleştirme. İkili trabzandır. Siz sık iğne ile aynı şekilde yapacaksınız. Ve hemen burayı da şöyle kesiyorum. Ve hemen düzünü çevirerek göstermek istiyorum. Şöyle kamerayı uzaklaştırdım. Ve diğerlerini de şöyle getirmek istiyorum. Bakar mısınız güzelliğe? Evet, birleştirmesi de o şekilde olacak arkadaşlar. Belki ileride bunlarla çok güzel çantalar, yelekler, hırkalar da yapabiliriz. Bir tane daha şöyle kedili bir model yapmak istiyorum. Eğer Pinterest'te yine şablonunu bulursam. Çünkü bu modeller biliyorsunuz ki şablonla yapılıyor. Hemen bu videonun sonuna da yine bu modelin şablonunu eklemeyi unutmayacağım. Oradan ekran kaydı alıp sizler de bunun gibi güzellikleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.